Bazı insanlar doğar, bazıları ise yeniden yaratılır. Efsaneler genelde ışıltılı sahnelerde doğar. Parlak kürsülerde yükselir, altın kupalarla anılırlar. Ama bu hikayenin kahramanı çamurdan doğdu. Ve çamur hiçbir zaman onu tam olarak bırakmadı. Onun yoklukla mücadelesini bir çift bacak ve bir top bile tanıyacaksınız. Ama asıl hikayesi hiçbir zaman ayaklarında değildi. Asıl hikayesi bir bütün milletin yüzyıllardır bastırdığı çığlığı tek bir insana yüklemesiydi. Ona bir isim verdiler. Ona bir numara verdiler. Sonra ondan bir mucize istediler. Bu bir futbolcunun hikayesi değil, hataları da başarıları kadar büyük olan bir efsanenin hikayesi. Diego. 1960. Buenos Aires'in kenarında haritaların bile utanarak gösterdiği bir yer var. Villa Fiorito. Burası şehrin unuttuğu bir yaradır. Ama unutulmuş yaralar bazen en derin yetenekleri saklar. 8 kardeş tek bir odada, tek bir umutla büyüdüler. Karınlarının doyacağı bir yarın. Ama o çocuğun bir yeteneği vardı. Kimsenin ona öğretemeyeceği, kimsenin ondan çalamayacağı bir güç. Ayakları konuşamadığı her şeyi konuşuyordu. 9 yaşında mahalledeki büyük çocuklarla oynuyordu. 10 yaşında onları küçük düşürüyordu. Mahalle onu izlemeye başladı. Sonra kasaba. Sonra farkında olmadan bütün bir ülke. Çünkü Arjantin'in o yıllarda tek bir gerçek tutkusu vardı. Ve bu çocuk o tutkunun en sadık temsilcisi olacaktı. 10 yaşındayken Los Cebolitas adlı bir çocuk takımına katıldı. Adı küçük soğanlar demekti. Ama bu soğanların içinde kimsenin tahmin edemeyeceği bir ateş saklıydı. Antrenörleri ona El Barilete derdi. Küçük uçurtma. Çünkü sahada yer çekimine inat, havada süzülür gibi oynuyordu. 16 yaşına bile basmadan profesyonel bir maça çıkma sözü aldı. O gece aynada kendine baktığında hala bir çocuktu. Ama tünelin diğer ucunda onu bekleyen bir çocuğun taşıyamayacağı kadar büyük bir şeydi. Adı henüz kimsenin tam olarak telaffuz edemediği bir kelimeydi. Ama çok yakında dünyanın her dilinde aynı hecelerle anılacaktı. Çünkü bu çocuk sadece bir yeteneğe sahip değildi. Bu çocuğun içinde bastırılmış bir milletin bütün açlığı yanıyordu. Onu izleyenler bilmiyordu daha. Bu çocuğun ayaklarının bir gün koca bir ülkenin gururunu taşıyacağını. Ve hiç kimse o günlerde tahmin edemezdi ki aynı ayaklar bir gün o gururu en derin yalnızlığa da sürükleyecekti. Bu bir futbol hikayesi değil. Bu, koca bir ulusun sıradan bir insanı nasıl eşsiz bir efsaneye dönüştürdüğünün hikayesi. Ve her yükselişin mutlaka bir bedeli vardır. 1982. Ülkesinin sınırlarını aştı. Avrupa'ya, paranın ve gösterişin başkentine gitti. Ama orası onun toprağı değildi. Sakatlıklar, hastalıklar, sahaya sığmayan bir öfke. Barcelona ona hayranlık değil, sadece bir sözleşme sundu. Orada anladı ki alkışlanmakla ait olmak aynı şey değildi. Ve o, ait olacağı yeri henüz bulamamıştı. Güney'e gitti. Kimsenin gitmek istemediği yere. Avrupa'nın unuttuğu, küçümsediği bir şehre. 1984. Napoli. İtalya'nın güneyinde, ülkenin geri kalanının geri kalmıştık diye andığı bir şehir. Kuzeyin zengin kulüpleri ona kapılarını hep kapamıştı. Torino'nun, Milano'nun ışıltılı sahaları onun gibi birine göre değildi sanki. Ama Napoli'nin başka bir hesabı vardı. Çünkü bu şehir yıllardır aşağı olarak damgalanmıştı. Ve şimdi kendi sesini bulmuştu. 60 bin kişi sadece o ilk adımı görebilmek için São Paulo'nun beton tribünlerini titretiyordu. O gün sahaya çıkan bir transfer değil, koca bir şehrin yıllardır beklediği isyan bayrağıydı. O an herkes anladı. Bu şehir artık kendini küçük görmeyecekti. Napoli için o sadece bir oyuncu değildi. Yıllarca aşağılanmış bir halkın
sonunda dik durabilmesinin kanıtıydı. Kuzey ona vebalı güney derdi. O şehrin sokaklarında büyüyen çocuklar kendilerini hiçbir zaman İtalyan kadar İtalyan hissetmemişti. Ama şimdi bu şehrin bir sesi vardı. Ve bu ses sahaya her çıktığında kükrüyordu. O, bir futbolcunun taşıyabileceğinden çok daha büyük bir yükü sırtlanmıştı. Bir şehrin bütün onurunu. 1987'de Napoli tarihinde ilk kez şampiyon oldu. O gece şehir hiç uyumadı. Ama bir şehrin bütün umudunu tek bir insanın omuzlarına yüklemenin bir bedeli vardır. O artık sadece bir futbolcu değildi. O, bu şehrin bütün beklentilerinin somutlaştığı bir semboldü. Ve semboller asla yorulma hakkına sahip değildir. Her hafta sonu o meydanlara çıkıp bir şehrin onurunu savunmak zorundaydı. Kaybetmenin lüksü yoktu. Çünkü kaybetmek sadece bir maç kaybetmek değildi. Gece geç saatlerde ışıklar söndükten sonra o meydanlar sessizleşiyordu. Ama onun omuzlarındaki ağırlık hiç sessizleşmiyordu. Ama her parlak ışığın altında bir gölge büyür. Ve Napoli'nin gölgeleri sadece futboldan ibaret değildi. Şehrin bazı köşelerinde başka güçler de vardı. Yasanın gölgesinde iş gören ama şehrin nabzını da elinde tutan güçler. Onlar da onu istedi. Çünkü o sadece bir futbolcu değil, bir şehrin kalbiydi. Ve kalbe yakın olmak güç demekti. Gece hayatına adım attığında bunun bir davet mi yoksa bir tuzak mı olduğunu belki de hiç anlamadı. Işıkların en parlak yandığı yerde gölgeler de en derin olur. Ve o bunu öğrenmek için henüz çok gençti. 1986 Meksika. Ama bu hikaye sadece bir sahada başlamadı. Bu hikaye birkaç yıl önce uzak bir okyanusun ortasında kaybedilmiş bir savaşın külleri üzerinde başladı. Bir ulus kısa süre önce hem toprağını hem de kendine olan inancını kaybetmişti. Yaraları hala tazeydi. Gururu hala diz üstündeydi. Ve şimdi o ulusun bütün kırılmış gururu tek bir insanın omuzlarına, tek bir öğleden sonra için yükleniyordu. O gün sahaya çıkarken bir futbolcu olarak çıkmadı. Bir ulusun onarılmamış onuru olarak çıktı. Sonraki 20 dakika içinde iki farklı gerçeklik yaşandı. Biri, kuralların hafifçe eğildiği bir an. Bir el, fizik kurallarının izin vermediği bir yükseklikte tarihe kazanacak bir an yarattı. Kimileri bunu bir hile olarak andı. Kimileri ezilenlerin küçük bir intikamı olarak. Ama ikincisi hileyle açıklanamazdı. 50 metrelik bir koşu boyunca 6 farklı gölge onu durdurmaya çalıştı. Hiçbiri başaramadı. O koşu sadece bir gol değildi. O koşu bir milletin yıllardır boğazında düğümlenmiş bütün çaresizliğin bir anda çığlığa dönüşmesiydi. O gün bir insan tek başına koca bir ulusun kırık gururunu 90 dakikalığına da olsa yeniden ayağa kaldırdı. O gece ülkesine döndüğünde artık aynı insan değildi. Havaalanında onu bekleyen kalabalık bir futbolcuyu değil, bir efsaneyi karşılamaya gelmişti. Ama bir efsane olmanın bedeli bir insan olma hakkından vazgeçmek. Artık her sokakta, her lokantada, her sessiz anında ona uzanan yüzlerce el vardı. Hepsi aynı şeyi istiyordu. Biraz daha. Bizim için kazan çığlığı artık hiç susmuyordu. Zafer bir kere yetmiyordu. Her seferinde bir kere daha isteniyordu. Etrafı hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Ve o hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Etrafını saran kalabalığın çoğu onu değil, onun taşıdığı ışığı seviyordu. Ve o ışık söndüğü an kimin gerçekten kaldığını hiçbir zaman tam olarak öğrenemedi. Şöhret tuhaf bir hapishanedir. Duvarları altından yapılır. Kapıları hep açıktır. Ama içindeki insan çıkacak yeri olmadığını bilir. Aynada gördüğü artık kendisi değildi.
milyonların hayal ettiği bir adamın gölgesiydi. Ve o gölgeyle her gün yeniden tanışmak zorundaydı. Sahada hala kimsenin yenemediği bir adamdı. Ama sahanın dışında kendi kendisiyle giriştiği bir mücadeleyi her geçen gün biraz daha kaybediyordu. Uykusuzluk, huzursuzluk, hiç susmayan bir iç ses. Yeterli misin? Hala o adam mısın? Yazamadığı, söyleyemediği, kimseyle paylaşamadığı bir yorgunluk vardı içinde. Çünkü efsanelerin yorgun olma hakkı yoktu. Dünyanın gördüğü fizik kurallarını alt üst eden bir dahiydi. Ama aynanın arkasında sadece yorgun bir adam vardı. Ve o adam giderek daha derin bir sessizliğe gömülüyordu. 90'ların başı. Bir zamanlar kükreyen o tribünler artık farklı bir ses çıkarıyordu. Vücudu yıllarca taşıdığı o ağırlığın hesabını sormaya başlamıştı. Bacakları artık aynı hızla cevap vermiyordu. Ve efsaneler için en acımasız gerçek şudur: alkış sadece zafer sürdüğü sürece süreklidir. Bir zamanlar onun için sokaklara dökülen şehir, şimdi ıslıklarla onu uğurluyordu. Aynı eller alkışlamayı da, unutmayı da biliyordu. Bir gece kimseye haber vermeden gitti. Yıllarca kendisi için meydanları dolduran şehirden sessizce, neredeyse gizlice ayrıldı. Bir zamanlar göklere çıkarılan bir kahramanın sahneden bu kadar sessiz çekilmesi belki de hikayenin en acı ironisiydi. Alkışlar hala bir yerlerde yankılanıyordu belki. Ama artık onu duyacak kimse orada değildi. 1994 Amerika. Dünya bir kez daha ona döndü bakışlarını ve o son bir kez aynaya baktı. Karşısındaki artık başka bir takım değildi. Karşısındaki kendi gençliğinin, kendi gölgesinin ta kendisiydi. Ve o gölgeyle yarışmak dünyadaki en yorucu maçtı. Bir kural o gün onu oyunun dışına itti. Bazıları bunu bir düşüş olarak andı. Ama belki de o sadece bedeninin artık yetişemediği bir hıza son bir kez daha yetişmeye çalışmıştı. Bir sporcu için en zor an rakibiyle değil, kendi efsanesiyle vedalaşmak zorunda kaldığı andır. Sahneler er ya da geç herkes için kararır. Fark sadece bazılarının o karanlığa daha yumuşak, bazılarının daha sert çarpmasıdır. 2020 Kasımı. Bütün bir ülke sokaklara döküldü. Ama bu kez alkışlamak için değil, vedalaşmak için. O gün anlaşıldı ki onu sevenler hiçbir zaman mükemmel bir kahraman istememişti. Sadece kendileri gibi kırılgan, kendileri gibi gerçek bir insan istemişlerdi. Onu hatalarıyla yargılayabilirsiniz. Düşüşleriyle, çelişkileriyle, kusurlarıyla. Ve haklı da olabilirsiniz. Ama belki de onu bu kadar çok sevmemizin sebebi tam olarak buydu. O, hiçbir zaman kusursuz olduğunu iddia etmedi. O, bizim gibiydi. Sadece bizim asla ulaşamayacağımız kadar yükseğe uçabildi. Ve bizim gibi aynı yükseklikten düşebileceğini de kanıtladı. Belki de bir milletin bir insana bu kadar çok şey yüklemesinin bedeli buydu. Ondan hem bir mucize hem de bizim kadar kırılgan olmasını istemek. Çamurdan doğdu, göklere yükseldi ve sonunda yine çamura, yani bizim gibi sıradan olan her şeye geri döndü. Bazı efsaneler ölmez. Sadece bir sonraki çocuğun ayaklarında yeniden doğmak için çamura geri döner. Desteğiniz bizim için çok önemli. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.